Bir kara delik, özünde yıldızın bizzat kendisidir. Ölümünden sonra yıldızın evrene bıraktığı karanlık bir mirastır. Kütle çekimi, yani yıldızdaki toplam maddenin yarattığı çekici etki, yıldızı kendi ağırlığında ezip parçalamak ister. Yıldız ise çekirdeğindeki hidrojeni yakıt olarak kullanır ve hidrojenleri birleştirerek helyuma dönüştürür. Bunu yaparken ortaya çıkardığı yüksek ısı ve basınç, yani ışının basıncı, kütle çekimine karşı kullanılır ve yıldızın kendi içine çökmesini engeller. Yıldızın büyüklüğüne göre milyonlarca veya milyarlarca yıl süren bu denge, günün birinde geri dönüşü olmayacak şekilde bozulmak zorundadır. Çünkü yıldızın yakıt olarak kullandığı hidrojen sonsuz değildir ve vakti gelip tükendiğinde yıldızın kütle çekimine karşı koyacak hiçbir güç kalmayacaktır. Ölüm çanları çalan bir yıldızın sonunun nasıl olacağını belirleyen yegane şey kütlesidir. Güneşin kütlesinin 8 katına kadar kütlelere sahip olarak yaşamlarına başlayan bütün yıldızları bekleyen son beyaz cüce olmaktır. Evrendeki yıldızların %95'inden fazlası beyaz cüce olarak ölecektir. Tipik bir beyaz cücenin ortalama büyüklüğü dünya kadardır. Ancak güneşin kütlesine sahiptir ve yoğunluğu suyun yoğunluğunun 1 milyon katıdır. Bu tür yıldız kalıntılarında artık nükleer reaksiyon gerçekleşmez, fakat yine de kütle çekimi durdurak bilmeksizin yıldızı hala çökertmek istemektedir. Yaşamına güneş kütlesinin 8 ila 25 katı arasında başlayan yıldızların çöküşünü elektronlar bile durduramaz. Bu tür ağır yıldızlar ömürlerinin sonunda beyaz cüceye dönüştükten sonra bir sebepten ötürü güneşin 1,4 katından daha fazla kütleye ulaşırsa her şey yeniden canlanır ve kütle kazanan yıldızın kütle çekimini elektronlar da durduramaz ve elektronlar hızla çekirdeğe doğru iteklenir. Eksi yüklü elektronlarla çekirdekteki artı yüklü protonlar birleşerek nötronları oluştururlar ve yıldız, kelimenin tam anlamıyla sadece nötrondan oluşan devasa bir atom çekirdeğine dönüşür. Oluşan şey bir nötron yıldızıdır. Nötron yıldızları hayal gücünüze meydan okur. Bir nötron yıldızı küçük bir şehir büyüklüğündedir ve maddesi sudan 1000 trilyon kat daha yoğundur. Küçük bir küp şeker büyüklüğündeki beyaz cüce maddesini dünyaya getirseydiniz ağırlığı 1 ton olurdu. Bir küp şeker büyüklüğündeki nötron yıldızı maddesini dünyaya getirseydiniz ağırlığı Everest Dağı kadar olurdu. Gariplikler bunlarla da sınırlı değil. Nötron yıldızlarının manyetik alanları dünyanın manyetik alanından katrilyon kat daha kuvvetlidir. Nötron yıldızının yüzeyinde kütle çekimi öylesine kuvvetlidir ki yıldızın yüzeyinde olsanız ve elinizde elma olsa 1 metre yükseklikten elmayı yere bıraksanız elma yüzeye saatte yaklaşık 5 milyon kilometre hızla çarpardı. Yıldızın çökmeden önceki açısal momentumu nötron yıldızı halindeyken de korunacağı için yıldız kendi etrafında hızlanarak dönmeye başlar. Ve evrende kendi etrafında bundan daha hızlı dönen bir şeyler bulmak oldukça zordur. En hızlı nötron yıldızı kendi etrafında saniyede 716 kez döner ve bu hız ışık hızının çeyreği kadardır. Teoriye göre limit kendi etrafında saniyede 1500 turdur ve bu limiti aşan nötron yıldızları parçalanır. Büyük bir hızla dönen nötron yıldızlarının X ışını yayım ekseni yani kutupları eğer bize dönükse biz onu periyodik bir radyo kaynağı olarak algılarız. Nötron yıldızlarına atarca yani pulsar denmesinin sebebi de atım yani pulse şeklinde yaydıkları bu periyodik radyo dalgalarıdır. Peki nötron yıldızı kütle çekimine nasıl karşı koyuyor ve yıldız kendi üzerine çökmüyor? Beyaz cüceler gibi nötron yıldızları da ölü yıldızlardır. Yani çekirdekte herhangi bir nükleer füzyon işlemi gerçekleşmez. Kütle çekimine karşı koyan şey ısı ve basınç değildir. Beyaz cüceyi yaşama bağlayan şey, kütle çekimine karşı koyduğu şey dejenere elektron basıncıydı. Nötron yıldızlarında ise bu, yani yıldızı yaşama bağlayan şey dejenere nötron basıncıdır. Yani yıldızın ağırlığı artık nötronların gücünün gerisinde kalır. Kuantum mekaniklerinin ve güçlü nükleer kuvvetin devrede olduğu bu güçlü tutunma kütle çekimine galip gelir, zafer nötronların olur ve yıldız yaşama tutunur. Ve bir yıldız aşırı kilolu doğarsa, yani kütlesi güneş kütlesinin 25 katı veya daha fazla kütleyle oluşursa, ölümü de ölüm sonrası da bir başka olur.
Nötron yıldızındaki nötronlar kütle çekimine karşı koyuyor, yıldızı stabil halde tutuyorlardı. Fakat bu sefer yıldızın ağırlığına karşı hiçbir şey karşı koyamayacak. Devasa boyutlardaki yıldızın ağırlığı bu sefer nötronları da ezip geçer ve yıldızı büyük bir hızla ve ağırlıkla ezmeye başlar. Bu noktaya geldikten sonra artık evrendeki hiçbir güç gözü dönmüş kütle çekimini durduramaz. Yapılacak iş sadece izlemek ve olacakları görmektir. Yıldız ağırlığı altında ezilirken belli bir küçüklüğe eriştiğinde, ki bu dairesel yarıçapa Schwarzschild yarıçapı diyoruz, yıldız artık ışığın dahi kendisinden kaçamayacağı kara deliğe dönüşür. Sonraki videoları daha rahat anlatabilmek adına size bir kara delik nasıl oluşuru fazla detaya girmeden özetlice anlatmaya çalıştım. Eğer kafanıza takılan sorular varsa veya sizin eklemek istedikleriniz varsa lütfen aşağıya yorumlar bölümüne yazın. Her birini elimden geldiğince mutlaka okuyup cevaplandırmaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarda da size inanılmaz şeyler anlatacağım bu konuyla ilgili. Birlikte yürümeye devam edelim.